Arkadaşlar merhaba. Turp otu toplamaya geldim. Daha doğrusu turp otunun filizini. Yani biz acı turp filizi olarak isimlendiririz. Turp otu kartlayıp şu şekilde sürgün verince biz bunlara acı turp filizi adını veririz. Size kartlamamış olan turp otunu göstermeye çalışacağım. Bu gördüğümüz turp otu arkadaşlar. Şöyle yakından gösterebildiğim kadar şöyle bir sürgün verir, filiz verir. Bu filizleri de biz toplayıp kavurup yumurtalı yeriz. Turp otunun yapraklarını bu şekilde göstermeye çalışayım. Kokulu olan bir bitkidir arkadaşlar. Bir hardal kokusu kopardığınız zaman gelir. Pişirirken bu koku daha da fazla yayılır. Bana acı gelmiyor ama acı turp filizi dendiği için belki de sürekli otları tüketip yediğim için de artık acı olayını da çok hissetmiyorum. Şimdi burada gördüğümüz bunu böyle bakın kök kısmından filizini koparmak için şöyle yaparız. Bu şekilde tüketiriz biz. Şurada da hemen yine çok keyifli olmuş. Bakın kütür kütür. Bu da yine turp filizi. Yapraklarını şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle her bir bölümden tekrar filiz verir bu turp otları ve sürekli çoğalır. Ben şimdi bunu kopardım ama şu yanlarından gelecek olanlar sürgün verecek ve çoğalacak. Şimdi bazı takipçilerim bana bu yapraklarını niye kopardığını söyler. Koparmayabilirim. Fakat şuraları çok besleyecek değeri azdır. Aslında değerli olan şu kısımdır. Etli ve sulu kısımdır. Buraları kuru olur. Bu şekilde de yiyebiliriz, tüketebiliriz. Ama annemden öğrendiğim kadarıyla ben bu şekilde sürekli bu otların buralarını koparıyorum. Yine şu bölümde turp filizleri çok büyümüşler. Buradan filizlerini toplamaya başlıyorum. Ama ben yine de arada koparacağım. Çünkü bazıları o kadar çok güzel değil. Bu bölümü aslında arkadaşlar çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Şu filiz kısmını. Çok hoş bir tadı var. Salatalık acur gibi. Şu yaprakları bence gereksiz. Biz şu etli kısmını tercih ederiz. Ne kadar çok burada da. Şu filizimiz de çok büyümüş. Şöyle bakın. Şimdi bunları topladım diye bu bitkimiz ölmez. Su gibi su. Ve hemen şu gördüğünüz yanlarından, şuralardan sürekli yeni sürgünler verecek ve kocaman olacak. Bakın mesela şu da kütür kütür. Turp otu Karadeniz'de oluyor mu? Onu bilmiyorum ama bir takipçim bu otu çok öğrenmek istediğini yazmıştı. Ben de ona istinaden hem turp otunu yakından tanıtmaya çalışıyorum. Hem de Karadeniz'de eğer bu otu orada görmüşlerse, bilgi verirlerse sevinirim. Buradaki de bakar mısınız? Bunu doğrayıp çiğ olarak da salatasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu yağmurlardan sonra iyice turp otları coştu. Yaprağın arka kısmı da böyledir arkadaşlar. Şu filiz kısmı, sürgün kısmına da dikkat edelim. Hafif tüyleri var ama rahatsız edici değil.
Hatta şu gövde kısmında morluklar var. Bu da turp otunun aslında bir özelliği. Çok güzel oldu bu da. Ağacı budar gibi yaptık. Bu daha da güzel olacak. Başka turp otumuz arkadaşlar. Bu. Şöyle mümkün olduğu kadar size yakın göstermeye çalışıyorum. Turp otunun yaprakları. Şöyle bir tane koparayım. Bakın arkadaşlar, şöyle bir yaprağı vardır turp otunun. Tazeyken yaprakları da tüketilir. Ama kartlamaya başlayınca sürgün kısmı çok güzeldir. Şimdi şöyle bir tane de sürgün kısmını size göstereyim. Şöyle tüyleri de vardır. Umarım bu görüntüler otu tanımanızı sağlayacaktır. Ben bu kısımlarını atacağım çünkü çok fazla ot var. Bana bazı takipçilerim yine kızıyor, otların en güzel yerlerini atıyorum diye. Aslında o kadar çok ot var ki benim bulunduğum yerde. Doğal olarak en taze, en körpelerini kullanıyorum. Yıllarca hasret kaldığım otlar bunlar benim. Ben de kıymet bilirim ama bu kadar bol olunca en güzel yerlerini tüketiyorum. Yine burada da başka bir turp filizimiz duruyor. Bunlar da arkadaşlar papatya. Şöyle açmaya başlayacaklar. Bazı yerlerde açtılar. Yine ne kadar keyifli toplaması arkadaşlar bunların. Turp otumuz. Burada da bir kurdumuz var. Tırtıl. O da otlarla besleniyor. Daha sonra ürünlerimiz olunca yazlık sebzelerimiz onlara musallat olacaklar. Şimdi bunu şöyle yine dibinden kırıyorum.
otunun yetiştiği yerler arkadaşlar genelde sürülmüş tarlalarda olur. Hemen arka arkaya sürülmemişse, orada ot bitmeye başlarsa mutlaka turp otunu orada görebilirsiniz. Köy yollarının kıyılarında, bahçelerde, her yerde bu otu görebilirsiniz. Fakat ormanlık alanlarda hiç sürülmemiş, işlenmemiş topraklarda bu otu bulmak biraz zordur. İlla ki toprak havalanmış olacak ve orada tohumları yayılmış olacak. Biraz daha şöyle büyümüş olanları böyle görebiliriz. Şunlar henüz daha filiz çıkarmamış, yeni çıkarmaya başlamışlar. Mesela kıyıdaki de yeni büyümeye başlamış. Sarı sarı çiçek açmaya başlar arkadaşlar bunlar. Ve her yeri sapsarı sarar. 1 metre boylanır. Sağa sola, ileri geri her tarafta dal atar. O dalların her birinde tekrar bu şekilde sürgünler verir, filizler verir. Onda da tohum için tohum oluşturur. Bu otlar bitmez arkadaşlar. Özellikle ekilen tarlalarda zarar oluşturur. Bitkiyi iyice baskılar. Sulanan, yaz boyunca sulanan tarlalarda da bunları görebilirsiniz. Bu da yabani marul arkadaşlar ama matlaştı ve turp otuyla yarışır. Turp otundan daha da büyük olur bunlar. Bakın şu gövdesindeki dikenler de ele batar. Bunlar da arkadaşlar turp otunun çiçekleri. Böyle sarı sarı açar. Ve bütün tarlaları, bahçeleri iyice kaplar sarı çiçekleriyle. Arkadaşlar acı turp filizlerimizi topladıktan sonra yıkadık. Ve şimdi onları doğrayacağım ve kavurma aşamasına geçiyorum. Yine daha önce acı turp filizinden zeytinyağlı, limonlu salatasını yapmıştım. Kanalımda o da mevcut. İsteyenler o videoda bakabilirler. Özellikle biz İzmir'de en fazla salatasını ve bu şekilde kavurmasını yaparız. Evet. Zeytinyağı ısındı. Şimdi otlarımızı içine ilave ediyoruz. Eğer siz isterseniz içine önceden bir soğan şöyle soteleyip sonra turp filizlerini ilave edebilirsiniz. Ama ben bu sefer soğan kullanmayacağım. Şimdi içine şöyle bir tutam su koyayım. Sarmaşık kavururken su ilave etmiştim. Burada şöyle bir çay bardağı su ilave ediyorum.
Filiz kavurmamızı şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Ne durumda? İçine koyduğum su iyice çekilmiş. Şöyle ters yapıyorum. Gördüğünüz gibi hacmi de iyice azalmaya başladı. Evet arkadaşlar. Filiz kavurmamız pişti. Şimdi yumurtalarını ilave ettim. Aynı sarmaşık otunu nasıl kavurduysak acı turp filizini de bu şekilde kavurmamız gerekiyor. Yine hemen ben kapağını kapatacağım. Beyaz kısmı önce pişecek, sonra karıştıracağım. Evet, beyaz kısmı pişmeye başlarken hemen şu sarı kısmını da filizlerin arasına şöyle dağıtıyorum. Evet, pişti. Şöyle hemen servis tabağına yavaşça döküyorum. Acı turp filizinden yapmış olduğumuz yumurtalı kavurma bu şekilde oldu arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.